up the phone and call me. I'll be there. Herkese merhaba, Ceren'in Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün 1800'den fazla köprü, 160'dan fazla kanal ve bisikletin sayıca insandan üstün olduğu Avrupa'nın en popüler şehirlerinden birinde Amsterdam'dayız. I'll be there. Your heartache, it kills me, but your loving, it thrills me. Birkaç hafta dinlenmek için Amsterdam'a geldik. Havaları da böyle güzel bulmuşken hem şehri görmek isteyenler için hem de buraya gelmek isteyenler için gezi rehberi tadında bir vlog çekmeye karar verdik. You give me hope and a way to cope, yeah, yeah. I'll be there. Ooh. İlk olarak Amsterdam Central Station'dan başlıyoruz. I just need your love and I long for your touch. Won't you tell me I'll be there? Your loneliness kills me, but your loving, it thrills me. Won't you Central Station, Amsterdam'ın merkez tren istasyonu ve aynı zamanda Amsterdam'ın en etkileyici binalarından birine sahip. Her gün 250 bin yolcu Amsterdam merkez tren istasyonunu kullanıyor. Biz de bugünkü turumuza buradan başlayacağız ve ardından Dam Square'e doğru gideceğiz. Dam Meydanı'na doğru yani. Ama oraya gitmeden önce size burada mutlaka göstermek istediğim bir şey var. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. just pick up the phone and call me? I'll be there. Girl, let me show you, you're my one and only, like I told you. I'll be there. 2015 yılında Amsterdam'a ilk geldiğimde buraya gelmiştik ve buradaki görüntü beni çok şaşırtmıştı. Yüzlerce bisikleti hiç ummadığım anda bir arada görmek gerçekten benim üzerimde bir şok etkisi yaratmıştı. Hollanda'nın kültürünü bisikletten bağımsız düşünmek çok fazla mümkün değil. Çünkü bisiklet kültürlerinin içine çok iyi bir şekilde yer etmiş durumda. Bu da çok eskilere dayanıyor. 1972 yılında Hollanda'da çok fazla trafik kazalarının meydana gelmesi üzerine birçok çocuk trafik kazalarında ölmüş ve insanlar da trafik kazalarına bir dur demek için eylem yapmaya karar vermişler. Bunun üzerine devlet şehir merkezinde arabaların girişini nasıl kısıtlarız diye düşünerek yeni bir şehir planı ortaya koymuşlar ve bisiklet temelli yeni bir şehir inşa etmişler. İşte bunun sonucunda da Amsterdam şu anda dünyanın en iyi bisiklet dostu şehirlerinden biri. Amsterdam'ın en ünlü meydanı olan Dam Square'e geldik. Dam Meydanı 12. yüzyılda kurulmuş ve Amsterdam'ın en eski tarihi merkezi. Şehir Dam Meydanı'nın etrafına genişlemeye başlamış. Burada Amsterdam'daki en önemli etkinlikler düzenleniyor ve aynı zamanda Kraliyet Sarayı da arkamda görüyorsunuz Dam Meydanı'nda bulunuyor. Kraliyet Sarayı'nda da önemli davetler yapılıyor. Şimdi de buradan Red Light'a gidiyoruz. Million thoughts are spinning around in my head. My pulse won't sit down, 'cause I'm almost there. Now I see you through the window and I'm walking on it. But I won't let you know. And I know how it goes. It's supposed to feel incredible. It's too bad you had to leave. Please come back. Amsterdam dendiğinde çoğu kişinin ilk aklına gelen Red Light oluyor. Biz de şu anda Red Light bölgesindeyiz.
Yani burası Amsterdam'ın kırmızı ışık bölgesi. Hollanda'daki seks işçileri devlet tarafından yasalarla koruma altına alınmış durumda ve vergilerini ödeyerek burada çalışıyorlar. Aynı zamanda burası güvenlikli bir bölge. Her yer güvenlik kameralarıyla gözetleniyor. Burada alkol alımı yasak ve gelen turistlerin de burada video çekimi yapması ya da fotoğraf çekimi yapması da yasak. Yüzyılda Hollanda'nın sular altında kalmasıyla birlikte Hollandalılar suyla mücadele edemeyeceklerini anlamışlar ve suya yön vermeye karar vermişler. Böylelikle de kanalları ve aynı zamanda yel değirmenlerini yapmışlar ki herhangi bir su taşkını olduğunda bundan zarar görmemek için. Bu arada şimdi de Hollanda'nın, Amsterdam'ın en eski evini görmeye geldik. Gelin bu evi görelim. ...1400'lü yıllarda Amsterdam'da çok büyük bir yangın meydana gelmiş ve arkamda gördüğünüz bu siyah ev bu yangından hemen sonra 1500'lü yıllarda inşa edilmiş ve tam 500 yıldır arkamda gördüğünüz bu ev hala hayatta ve hala ayakta duruyor. Amsterdam'da her zaman böyle güzel hava bulmak çok kolay olmuyor. Özellikle yılın bu mevsiminde. Çünkü burada sonbahar bitmek üzere, başladı ve bitiyor. Ve Ekim'den sonra artık çok soğuklar gelecek buraya. Önümüzdeki haftadan itibaren de sürekli yağış gösteriyor. Biz de böyle güzel havayı bulmuşken hemen kendimizi kanalın kenarına attık ve biraz keyif yapmak istedik. Amsterdam'ın en renkli sokağına geldik. Çiçek Pazarı'ndayız. Burası Amsterdam'da benim en çok sevdiğim yerlerden biri. Dam Meydanı'ndan sonra Red Light'ı görmüştük biliyorsunuz ve ardından da Amsterdam'ın en eski evini gördük. Sonra da Çiçek Pazarı'nı ziyaret ederek şu anda Amsterdam'ın en ünlü alışveriş caddesindeyiz. Burası Leidsestraat. Buradan da yavaş yavaş Leidseplane'e doğru yürüyüp Vondel Park'ı göreceğiz. Du bist ein... Ich wollte nicht sagen, Ve Leidseplane'e geldik. Burası Amsterdam'ın eğlence hayatının aktığı yer. Burada birçok gece kulübü, bar, restoran
ve hatta coffee shop bulunuyor. Belki birçoğunuz biliyorsunuzdur. Hollanda'da kenevir tüketimi yasal ve coffee shop adı verilen yerlerde kenevir tüketimi yapılıyor yasal olarak. Arkamda da şu anda Amsterdam'ın en ünlü coffee shoplarından biri olan Bulldog'u görüyorsunuz. Bu arada size ilginç küçük bir bilgi de vereyim. Coffee shop'ların içinde her ne kadar kenevir tüketilebiliyor olsa da aslında sigara içmek kesinlikle yasak. Amsterdam gezimizin 1. bölümünü tamamladık. Bundan sonraki kalanı için de bisikletlerimizi alıyoruz ve bisikletlerimizle yolumuza devam edeceğiz. Bu arada Amsterdam'a gelenler için bizim bu hazırladığımız turu hem yürüyerek gezebilirsiniz hem de bisikletlerinizle rahatlıkla gezebilirsiniz, şehri keşfedebilirsiniz. Amsterdam bisiklet turu başlasın. Ve Amsterdam'da benim bisiklet sürmekten en çok keyif aldığım parka geldik şu anda. Vondelpark. Vondelpark Amsterdam'ın en ünlü parkı ve tam da şehir merkezinin içinde bulunuyor. Hem de böyle yemyeşil bir hali var. Hafta içi ve hafta sonu zamanlarda buraya gelip keyif yapmayı çok seviyoruz Sercan'la. Museumplein, Amsterdam'ın müzeler bölgesi ve Hollanda'nın en ünlü müzeleri burada yer alıyor. Bunlardan bir tanesi Van Gogh Müzesi ki burada Van Gogh'un eserlerine ve hayatına dair bilgiler alabileceğiniz bir müze. Gayet dolu dolu, aslında bir gün ayrılması gereken müzelerden biri. Bunlardan bir ikincisi Rijksmuseum. Orada da genellikle Hollanda tarihi ve kültürüne dair bilgiler ve aynı zamanda sanat eserleri bulunuyor. Bir diğer müze de hemen sağ tarafımızda bulunuyor. Stedelijk Museum. Bu da çağdaş sanat eserlerinin bulunduğu çok keyifli bir müze. Yani Amsterdam'a geliyorsanız eğer gerçekten burada görülmeye değer pek çok müze bulunuyor. Amsterdam'a geldiğinizde belli başlı birkaç müze görmek istiyorsanız 3 gün çok ideal bir zaman olacaktır. Ya da çok müze görme heveslisi değilseniz 2 tam günde de Amsterdam'ın tadını çok güzel çıkarabilirsiniz. Hatta böyle damağınızda da birazcık Amsterdam tadıyla Türkiye'ye dönmüş olursunuz. Amsterdam kalmış. Amsterdam kalmış. Amsterdam'la ilgili gelecek kişilerin bana en çok sorduğu sorulardan biri de Amsterdam'ı nasıl gezmeliyiz sorusu. Bisikletle mi gezelim, yürüyerek mi gezelim diye. Eğer kendinize bisiklet konusunda gerçekten güveniyorsanız bence bisikletle gezmeniz hakikaten şehrin tadını almanız için çok iyi olur. Ama burada şunu unutmamak lazım ki çok fazla bisiklet ve bisiklet kullanıcısı bulunuyor. Yani bu noktada da gerçekten eğer kendinize güveniyorsanız bence bisiklet kiralayın. Ama biraz çekimsel hissediyorsanız kendinizi de bu konuda gerçekten Amsterdam yürüyerek de çok rahat gezilebilecek bir şehir. Hemen şu tarafımızda görüyorum. Türk konsolosluğu var tam karşımızda Museumplein. Konsolosluğuna iyi yer vermişler gerçekten.
Gerçekten Amsterdam'ın en güzel yerinde. Bu arada buraya çok yakın başka bir müze daha var. Heineken Bira Müzesi. Eğer bira içmeyi seviyorsanız, değişik, interaktif bir müzede görmek istiyorsanız Heineken Müzesi de çok güzel. Orada da böyle bir yarım gün geçirilebilecek bir aktivite bulunuyor. Şu ana kadar gezdiğimiz yerler genelde turistik bölgelerdi ama şimdi geldiğimiz yer De Pijp bölgesi ve De Pijp bölgesi Amsterdam'ın daha lokal bir bölgesi. Burada turistler genellikle daha az ve asıl Hollandalıların takıldığı bölgeler bu bölgeler. Eğer siz de gelirseniz Amsterdam'a daha az turistik bir yer arıyorsanız De Pijp bölgesine gelebilirsiniz. Burada birçok kafe var, restoran var. Gerçekten çok güzel tatlı yerler var. Tavsiye ederim burada vakit geçirmenizi. Şimdi bisiklet gezimize devam ediyoruz. Genelde çoğu kişi Hollanda'daki evlerin ne kadar dar olduğunu biliyor. Biz de şu anda çok dar olan evlerin birine geldik. Arkamda tam 1 metre genişliğinde bir ev bulunuyor. Her ne kadar dışarıdan bakınca çok bir eve benzemese de şu iki binanın arasında kalan 1 metrelik genişliğin içinde bir ev bulunuyor. Ve buradaki ev Amsterdam'ın en küçük evi. Peki Amsterdam'da evler bu kadar dar, eşyalar bu evin içine nasıl giriyor diye sorarsanız işte bunun da cevabı çok basit. Bütün evlerin tepesinde küçük bir kanca bulunuyor. Bu kanca ile birlikte eşyaları içeri camdan sokuyorlar. Bu yüzden de Amsterdam'daki evlerin camları bir o kadar büyük. Hollanda deniz seviyesinin altında kalan bir ülke olduğu için ülkenin zemini çok fazla sağlam değil. Bu da mimariye pek çok etkiler meydana getirmiş durumda. Şu anda Amsterdam evlerine baktığınız zaman bu zemin nedeniyle Amsterdam evlerinde pek çok yamulma meydana gelmiş. Hatta arkamda gördüğünüz evlerin bazıları da birbirinden böyle hafif ayrılmış, öne ya da geriye doğru düşmüş şekilde görünüyor. İşte bunlar tipik Amsterdam evleri. Bu arada biz de Museumplein çıktıktan sonra De Pijp'a gitmiştik ve De Pijp'ın hemen ardından Herengracht'tan dümdüz bisikletle buraya geldik. Burası 9 Street bölgesi. Eğer Amsterdam'a gelirseniz özellikle bu bölgede mutlaka kanallar arasında biraz dolaşmanızı tavsiye ederim. Tam Amsterdam havası almak için burası çok ideal. Bugünkü Amsterdam gezimizi Amsterdam'ın en sevdiğimiz bölgelerinden birinde Jordaan'da sonlandırıyoruz. Bisikletlerimizi de bıraktık. Burada biraz yürüyüş yapacağız. Aynı zamanda burada Winkel 43 diye çok güzel elmalı turtalar yapan bir dükkan bulunuyor tam arkamda. Biz de yer bulabilirsek oraya oturmayı düşünüyoruz şimdi. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur ve Amsterdam'ı da beğenmişsinizdir. Herhangi bir sorunuz varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Düşüncelerinizi de tabii ki. Önümüzdeki videoda yeniden görüşünceye kadar kendinize güzel bakmanız dileğiyle. Hoşça kalın. Ciao ciao.
pick up the phone and call me, I'll be there. Girl, let me show you, you're my one and only, like I told you. I'll be there. And if you get blue, I got the loving for you. Yeah, I'll be there. Your heartache, it kills me, but your loving, it thrills me.